Merhaba, kaynakları birlikte derinlemesine incelediğimiz bu keyifli sohbete hoş geldiniz. Bugün masamızda Avrasya tarihini şekillendiren ama kökenleri hep böyle bir sis perdesi arkasında kalmış bir güç var. Göktürk Kağanlığı, 6. yüzyılda Moğolistan steplerinde ortaya çıkıyorlar. Sonra kısa sürede devasa bir imparatorluk kuruyorlar. Bu gücü yöneten klan da Aşina klanı. Ama hep sorulan soru şu: kimdi bu Aşina? Nereden geldiler? Orta Asya mı? Daha batı mı? Yoksa bambaşka bir yer mi? Tarihçiler yıllardır tartışıyor bunu. İşte tam bu sorulara cevap arayan oldukça heyecan verici yeni bir bilimsel makaleyi inceliyoruz bugün. Adı Aşina İmparatoriçesi'nin antik genomu Göktürk Kağanlığı'nın Kuzeydoğu Asya kökenini ortaya koyuyor. Yani genetik bilimi kullanılarak tarihin büyük gizemlerinden birine ışık tutmaya çalışılıyor. Ve çalışmanın merkezinde de çok özel bir isim var. Aşina İmparatoriçesi, kendisi Göktürk Kağanlığı'nın kurucularından Mukan Kağan'ın kızı. 6. yüzyılda yaşamış ve o dönemin Çin hanedanlarından Kuzey Zhou İmparatoru Wu ile evlenmiş. Yani tarihi kayıtlarda adı geçen gerçek bir kişi. Aynen öyle. Ve onun Çin'in günümüzdeki Xianyang şehrindeki mezarında bulunan iskelet kalıntıları işte bu araştırmanın temelini oluşturuyor. Bu gerçekten büyük bir şans aslında. Çünkü biliyorsunuz genellikle Türk soyluları yakıldığı için yani yakma geleneği yaygın olduğu için sağlam iskelet bulmak çok zor o dönemden. Evet, doğru. Mezarında ayrıca döneme ait yazıtlar ve hatta imparatoriçeye ait olduğu düşünülen bir mühür gibi önemli arkeolojik buluntular da var. Karbon 14 tarihlemesi de yapılmış. O da imparatoriçenin milattan sonra 560-600 arası bir dönemde yaşadığını doğruluyor. Yani tam da Göktürklerin yükseliş zamanı. Peki yani bir imparatoriçenin binlerce yıllık kemiklerinden elde edilen o DNA bize ne gibi sırlar anlatabilir? Araştırmacılar aslında 3 temel soruya odaklanmış sanırım. Birincisi, Aşina klanının kökeni neresi? İkincisi, diğer bozkır halklarıyla genetik akrabalıkları ne düzeyde? Ve belki de en can alıcı soru, antik Göktürklerle yani Aşina'yla bugünkü Türk dinlerini konuşan bizler arasında genetik bir bağ var mı? Tamam, o zaman bu genetik dedektifliğe başlayalım. Bakalım DNA molekülleri bize Aşina'nın hikayesini nasıl anlatacak? Başlayalım. İlk ve belki de en net bulguyla girelim konuya. Aşina İmparatoriçesi'nin genetik profili çok büyük bir oranla Kuzeydoğu Asya kökenine işaret ediyor. Yani kabaca bugünkü Moğolistan'ın doğusu, Mançurya ve Amur Nehri civarı diyebiliriz o bölge için. Bir dakika, bu neden bu kadar önemli? Yani farklı teoriler vardı değil mi bu köken konusunda? Kesinlikle tarihi kaynaklara baktığımızda Aşina'nın kökeni için Batı Avrasya stepleri öneriliyordu, Orta Asya'daki Soğut bölgesi öneriliyordu, hatta Çin'in kuzeybatısı gibi farklı yerler öne sürülürdü. Bu genetik sonuçsa işte bu teorileri ciddi şekilde zayıflatıyor ve okları çok net bir şekilde Kuzeydoğu Asya'ya çeviriyor. Peki bunu nasıl anlıyoruz? Yani DNA'da Kuzeydoğu Asyalı diye bir etiket mi var? Nasıl oluyor o iş? Tam olarak etiket değil tabii ama genetikçilerin kullandığı bazı zekice yöntemler var. Mesela PCA dediğimiz bir analiz var. Temel bileşen analizi. Bunu bir tür genetik harita gibi düşünebilirsiniz. Farklı insan topluluklarının genetik olarak birbirine ne kadar yakın ya da uzak olduğunu gösteriyor bu harita. Anladım. İşte bu haritada Aşina İmparatoriçesi, günümüz Tunguz halkları yani Mançurya ve Sibirya'da yaşayan halklar ve Moğol halklarının tam ortasına düşüyor. Onlarla kümeleniyor. Aynı zamanda binlerce yıl önce o bölgede yaşamış ve bizim antik Kuzeydoğu Asyalı ya da kısaca Ana dediğimiz avcı toplayıcıların genetik mirasına çok benziyor. Ana dediniz. Antik Kuzeydoğu Asyalılar. Kimdi bunlar tam olarak? Bunlar tarım öncesi dönemde yani binlerce yıl önce Moğolistan platosu, Amur Nehri havzası gibi bölgelerde yaşayan avcı toplayıcı gruplar. İşte Aşina İmparatoriçesi'nin genomunun yaklaşık %97'si bu ana mirasını taşıyor. Bu gerçekten çok yüksek bir oran. Kökeninin ağırlıklı olarak burası olduğunu net bir şekilde gösteriyor. %97. Peki geri kalan o küçük %3'lük kısım, o nereden geliyor?
İşte orası da ilginç. Genomda küçük ama belirgin bir Batı Avrasya katkısı da tespit edilmiş. Yaklaşık %2,3 ile %3,9 arasında değişiyor bu oran. Bu katkının kaynağı ise muhtemelen Afanasyevo kültürü gibi daha batıdaki eski bozkır göçebeleriyle ilişkili. Afanasyevo, Bronz Çağ değil miydi o? Evet evet. Hatta dates denilen bir başka analizle bu karışımın ne zaman olduğuna bakmışlar. Bunun İmparatoriçe'nin yaşadığı dönemden yaklaşık 1500-1600 yıl önce, yani dediğiniz gibi Bronz Çağı'nda gerçekleştiğini tahmin ediyorlar. Yani bu Göktürkler ortaya çıkmadan çok daha önce yaşanmış eski bir genetik etkileşim aslında. Çok eski bir iz. Anladım. Yani ana köken Kuzeydoğu Asya. ANA dediğimiz grup. Ama çok eski zamanlardan kalma küçük bir Batı Avrasya izi de var. Peki başka dikkat çeken bir şey var mı kökenle ilgili bu analizde? Evet, önemli bir nokta daha var. Aşina genomunda Çin'in Sarıırmak Havzası'ndaki eski darı çiftçilerinden, makalede Yürüye olarak geçiyor, gelen belirgin bir genetik katkı yok. Ha, bu neden önemli? Çünkü bazı teoriler Göktürklerin kökenini bu bölgeye veya bu çiftçi gruplarla karışmış topluluklara bağlıyordu. Bu bulgu o ihtimali de zayıflatıyor diyebiliriz. Aşina'nın ataları büyük ölçüde bu tarım merkezlerinden uzakta, Kuzeydoğu steplerinde şekillenmiş görünüyor. Tıpkı onlardan önceki Ruranlar, hani Juan olarak da bilinir, ve Siyan Beyler gibi. Onlarda da bu durum gözlemleniyor. Harika. Yani ilk büyük bulmaca parçası yerine oturuyor gibi. Aşina klanının kökleri, hani yaygın kanının aksine Batı veya Orta Asya'da değil, büyük ölçüde Kuzeydoğu Asya'da. Bu gerçekten de tarihi yeniden düşünmemizi gerektiren bir bulgu. Peki, bu aşina klanı Bozkır sahnesindeki diğer oyuncularla nasıl bir ilişki içindeydi? Mesela onlardan önceki Hüngnu ya da çağdaşları olan diğer gruplarla genetik olarak ne kadar yakınlardı? Bu da araştırmanın ikinci önemli sorusuydu, evet. Bozkır tarihi, biliyorsunuz hani bir halk gidiyor diğeri geliyor gibi görünse de aslında çok daha karmaşık genetik etkileşimler var işin içinde. Analizler burada da ilginç sonuçlar veriyor. Öncelikle şunu söyleyelim, Aşina, genetik olarak daha batıda veya güneyde yaşamış olan Hunlar, Usunlar ve Kangcular gibi orta bozkır gruplarından belirgin şekilde farklılaşıyor. Bu gruplarda genellikle daha yüksek oranda Batı Avrasya genetiği ve bir de BMAC dediğimiz bir genetik miras var. Peki BMAC bu ne demek oluyor? Açılımı neydi bunun? BMAC, Bacteria margiana arkeolojik kompleksinin kısaltması. Kabaca bugünkü Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan civarında M.Ö. 2000'lerde gelişmiş, şehirleri olan, tarım ve hayvancılık yapan yerleşik bir Tunç Çağı kültürü. Ha, anladım. Orta Asya'daki o eski medeniyet. Aynen. İşte bu Orta Asya kültürünün genetik izleri Hun gibi gruplarda Aşina'ya göre çok daha fazla. Aşina ise bu BMAC etkisinden neredeyse tamamen arınmış görünüyor. Bu da onların coğrafi ve genetik olarak daha doğuda kaldığını destekliyor yine. Peki ya Hyungnu? Hani aşinanın Hyungnu soyundan geldiği teorisi de vardı, o ne oldu? Evet, o teoride önemliydi ama Hyungu'nun konusu biraz daha karışık çıktı genetik olarak. Çünkü analizler gösteriyor ki Hyungu dediğimiz topluluk aslında tek bir genetik gruptan oluşmuyor. Yani oldukça heterojen bir yapıları var. Bazı Hyungu bireyleri, özellikle daha geç döneme ait olanlar ve Han Çinlileriyle karışmış olanlar, Aşina gibi daha fazla Kuzeydoğu Asya, ANA ve Sarıırmak çiftçisi geni taşıyor. Onlar Aşina'ya biraz daha yakın duruyorlar genetik haritada ama özellikle batıdaki Hyungu grupları veya Sarmatlarla karışmış olanlar var. Onlarsa daha fazla Batı Avrasya geni taşıyor ve Aşina'dan oldukça farklılar. Yani Yani Aşina'nın doğrudan Hyungnu'dan geldiğini söylemek genetik olarak pek mümkün görünmüyor. En azından tüm Hyungnu grupları için bu geçerli değil gibi duruyor. anladım. Karmaşık bir tabloymuş Hyungnu meselesi. Peki aşina kime daha çok benziyor genetik olarak? En yakın akrabaları kimler çıkmış? Genetik veriler en güçlü benzerliği Aşina'dan hemen önce Moğolistan'a hakim olan Ruranlar ve yine önemli bir güç olan Şiyan Beyler ile gösteriyor. Bunlar da tıpkı Aşina gibi ağırlıklı olarak Kuzeydoğu Asya yani ana kökenli topluluklar. Zaten genetik olarak çok yakın çıkıyorlar. Daha sonraki dönemlere baktığımızda ise Kitanlar, Moğol kökenli oldukları düşünülüyor ve Heşuymuhe,
Tungus kökenli bir grup halkları Aşina ile yakın genetik bağlar sergiliyor. Yani Aşina kendinden önceki ve sonraki Doğu Bozkır halklarıyla bir genetik devamlılık içinde görünüyor diyebiliriz. Bu mantıklı geliyor, birbirini takip eden güçler arasında bir devamlılık olması. Ama asıl şaşırtıcı olan galiba başka bir bulgu vardı, değil mi? Yani Aşina İmparatoriçesi'nin genetiği, aynı Göktürk Kağanlığı döneminde yaşamış başka Türk olarak tanımlanan bireylerden farklı çıkmış. Bu nasıl olabilir? Evet, evet. İşte burası işleri daha da ilginçleştiriyor ve belki de araştırmanın en önemli bulgularından biri bu. Aşina İmparatoriçesi'nin o neredeyse tamamen %97 Kuzeydoğu Asya ana kökenli genetik profili. Aynı dönemde Moğolistan'da veya Kırgızistan-Kazakistan steplerinde bulunan ve yine Türk veya Göktürk dönemi olarak etiketlenen diğer iskeletlerden elde edilen DNA ile karşılaştırıldığında oldukça farklı çıkıyor. Ne kadar farklı? Yani oranlar nasıl? Mesela Moğolistan'daki Early Med Turk olarak adlandırılan bireylerde ana oranı %62 civarında. Yani aşinadan çok daha düşük. Evet, bayağı düşük. Bu bireylerde ayrıca %10 civarında BMC, hani şu Orta Asya Tunç Çağı kültürü demiştik ve %27 civarında Afanasyevo, yani Batı Avrasya Bozkır kültürü kökenli genetik miras var. Aşina'da ise bu oranlar neredeyse sıfırda hatırlarsanız. Orta Asya steplerindeki Central Step Türk örneklerinde ise Batı Avrasya ve Bianchi katkısı daha da yüksek olabiliyor hatta. Vay canına. Bu ne anlama geliyor peki? Yani aynı imparatorluk içindeki insanlar bu kadar farklı genetik kökenlere mi sahipti? Yönetici elit başka, halk başka gibi mi? Aynen öyle görünüyor. Bu bulgu bize şunu düşündürüyor. Göktürk Kağanlığı dediğimiz yapı genetik olarak homojen, yani tek tip bir topluluk değildi. Yönetici elit olan Aşina klanı ağırlıklı olarak Kuzeydoğu Asya kökenliyken imparatorluğun tebaası arasında özellikle batıya doğru gidildikçe Orta Asya ve Batı Avrasya'dan daha fazla genetik miras taşıyan gruplar vardı. Yani Göktürk kimliği altında birleşen insanlar arasında ciddi bir genetik çeşitlilik söz konusuydu. Aşina'nın genetik profili tüm imparatorluk nüfusunu temsil etmiyor olabilir. Bu çok önemli bir nokta. Bu müthiş bir detay. Gerçekten müthiş. Yani siyasi birliğin altında yatan genetik çeşitlilik. Bu, Bozkır İmparatorluklarının nasıl işlediğine dair algımızı da değiştirebilir aslında. Peki, gelelim en can alıcı, belki de en çok merak edilen soruya. Bu Kuzeydoğu Asya kökenli aşina elitiyle günümüzde Türkçe konuşan milyonlarca insan arasında genetik bir bağlantı var mı? Sonuçta Türk dilleri dediğimiz dil ailesi çok geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. Bu yayılmada aşinanın rolü neydi? Genetik olarak bir iz bıraktılar mı? İşte burada araştırmanın belki de en çarpıcı ve ilk bakışta sezgilere aykırı gelen sonucuyla karşılaşıyoruz. Analizler, Aşina İmparatoriçesi ile günümüz Türk dillerini konuşan halkların büyük çoğunluğu arasında doğrudan ve güçlü bir genetik bağ olmadığını gösteriyor. Nasıl yani? Hiç mi bağ yok? Bu nasıl olabilir? Aşina Türk değil miydi o zaman? Durun, hemen o sonuca varmayalım. Şöyle açıklayayım. Daha önce bahsettiğimiz PCA genetik haritasına tekrar bakarsak, Aşina bireyi net bir şekilde günümüz Tunguz ve Moğol halklarının olduğu kümede yer alıyor demiştik. Günümüz Türk dillerini konuşan halklar ise, örneğin Anadolu Türkleri, Azerbaycanlılar, Özbekler, Kazaklar ve diğerleri, bu haritada çok daha geniş bir alana yayılıyorlar ve genellikle Aşina'nın kümesinden oldukça uzakta kalıyorlar. Hmm. Genetik olarak Aşina'ya en yakın duran Türk dilli halklar Sibirya'daki Yakutlar ve Dolganlar gibi gruplar. Ki onlar da coğrafi olarak zaten Kuzeydoğu Asya'ya daha yakınlar. Başka istatistiksel testler de, mesela F4 istatistikleri dediğimiz testler de bu durumu doğruluyor. Bu testler günümüz Tunguz ve Moğol dilli halkların Türk dilli halkların çoğundan genetik olarak Aşina'ya daha yakın olduğunu gösteriyor. Özellikle Tunguzlar, yani Oroken, Ulchi gibi gruplar Aşina ile en yüksek genetik benzerliği paylaşıyorlar. Peki modern Türk halklarında aşinadan gelen genetik miras ne kadar? Yani hiç mi yok yoksa az mı? Bunun bir oranı var mı? İşte bu da analiz edildi. Supervised admixture denilen bir yöntemle modern popülasyonlardaki farklı ata soylarının oranlarına bakılıyor. Sonuçlar şunu gösteriyor.
Aşina İmparatoriçesi'nin taşıdığı türden yoğun ANA yani Antik Kuzeydoğu Asyalı genetik mirası günümüz Türk dilli halklarında oldukça değişken oranlarda bulunuyor. Ve önemli olan şu, batıya doğru gidildikçe bu oran hızla azalıyor. Örneğin Anadolu Türkleri gibi batıdaki gruplarda bu oran neredeyse sıfıra yakın veya tespit edilemeyecek kadar düşük çıkıyor. Başka modelleme çalışmaları da QPADM diye geçiyor. Çoğu Türk dilli grup için aşinayı ana genetik kaynak olarak kabul eden modellerin istatistiksel olarak başarısız olduğunu gösteriyor. Ama aynı modellerin Tunguz ve Moğol grupları için başarılı olduğunu da belirtiyorlar. Dur bir dakika. Bu gerçekten şaşırtıcı. Yani özetlersek, Türk Kağanlığını kuran ve Türk adını yayan Aşina klanının genetik mirası bugün Türkçe konuşan halkların çoğunda ya çok az ya da hiç yok mu diyorsunuz? Bulgular tam olarak bunu işaret ediyor, evet. Bu durum, Türk dillerinin yayılmasının büyük ölçüde Aşın'a benzer genetik profile sahip insanların kitlesel göçleriyle, buna demik yayılım diyoruz, gerçekleşmediğini düşündürüyor. Bunun yerine dilin yayılmasında kültürel mekanizmaların, yani dil değişiminin, kültürel yayılımın çok daha baskın olduğu anlaşılıyor bu sonuçlara göre. Yani yönetici elitin dili ve belki de kültürü yayılıyor ama genleri o kadar yayılmıyor. Öyle mi anlamalıyız? Aynen öyle. Şöyle düşünün, yönetici bir elit grup kendi dilini ve kültürünü fethettiği veya etkilediği, genetik olarak kendilerinden farklı olan yerel topluluklara benimsetmiş olabilir. Bu topluluklar dili ve kültürü alırken yönetici elitin genetik mirasını kitlesel olarak almamışlar. Dil, genlerden çok daha farklı ve belki de daha hızlı yollarla yayılmış olabilir. Bu, tarihte aslında sıkça gördüğümüz bir durum. Elit hakimiyeti veya kültürel prestij yoluyla dil değişimi yaşanabiliyor. Dilin yayılması için illa kitlesel göç gerekmiyor. Genellikle dil ailelerinin yayılmasını o dili konuşan insanların göçleriyle bir tutma eğilimindeyiz ama bu örnek durumun çok daha karmaşık olabileceğini gösteriyor bize. O zaman bir toparlayalım. Aşina İmparatorçası'nın genomundan öğrendiklerimiz gerçekten ufuk açıcı oldu. Şöyle kısaca bir özet geçelim isterseniz. Birincisi, Göktürk Kağanlığını kuran Aşina klanının genetik kökeni, hani sanılanın aksine Batı veya Orta Asya değil, ezici bir çoğunlukla yani %97 civarında Kuzeydoğu Asya'ya, o binlerce yıl önceki ana avcı toplayıcılarına dayanıyor. İkincisi, Aşina, genetik olarak en çok kendinden önceki Ruranlar, Siyanbeyler gibi Doğu Bozkır grupları ve daha sonraki Kitanlar ve Mohelerle benzeşiyor. Ama Orta Asya'daki Hun, Wusun gibi gruplardan ve daha sonraki birçok Türk dilli gruptan, mesela Uygurlar, Kıpçaklar gibi belirgin şekilde ayrışıyor. Üçüncüsü, Göktürk Kağanlık tek tip bir genetik yapıya sahip değildi. Yönetici Aşina klanı ağırlıklı olarak Kuzeydoğu Asya kökenliyken imparatorluğun diğer unsurları, özellikle batıdakiler daha fazla Orta Asya, BMAC ve Batı Avrasya genetik mirası taşıyordu. Yani imparatorluk içinde belirgin bir genetik çeşitlilik vardı. Ve dördüncüsü, belki de en çarpıcı olanı, Aşina klanının genetik mirası, günümüz Türk dillerini konuşan halkların çoğunda oldukça sınırlı. Bu durum, Türk dillerinin yayılmasının öncelikle kitlesel göçlerle, yani demik yayılımla değil, daha çok kültürel etkileşim ve dil değişimi, yani kültürel yayılım yoluyla gerçekleştiğini güçlü bir şekilde destekliyor. Bu bulgular ışığında akla şu soru geliyor tabii. Eğer yönetici elitin genleri bu kadar az yayıldıysa, Türk dilleri gibi büyük bir dil ailesinin Avrasya'da bu kadar geniş bir alana yayılmasını sağlayan asıl itici güç neydi? Askeri başarı mıydı sadece? Siyasi organizasyon mu? Ticaret yolları mı? Kültürel prestij mi? Ne dersiniz? İşte bu çalışmanın bize bıraktığı en önemli sorulardan biri bence de. Dilin yayılmasındaki sosyal, politik ve kültürel dinamikleri çok daha iyi anlamamız gerektiğini gösteriyor. Genler bize hikayenin bir kısmını, biyolojik kökeni anlatıyor, evet. Ama dil ve kültürün yayılma mekanizmaları çok daha katmanlı, çok daha karmaşık olabilir. Bu durum, dil, genetik ve imparatorluk tarihi arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmemiz için bir davetiye aslında. Üzerine epeyce kafa yormaya değer bir konu bu.
Kesinlikle öyle. Çok düşündürücü. Bu detaylı ve gerçekten aydınlatıcı analiz için çok teşekkürler. Umarız bu sohbet sizin için de Göktürklerin o gizemli dünyasına ve genetiğin tarihi anlama gücüne dair yeni pencereler açmıştır. Bir sonraki kaynak incelememizde buluşmak üzere, hoşça kalın.